İlk önce sizlerden teşekkür etmek istiyorum. Beni davet ettiniz. Tabii biraz da notlarıma bakacağım çünkü Türkçem artık o kadar kuvvetli değil. 49 sene sonra Türkiye'ye dıştan girdim ve normal olarak Türkçemi biraz unutmuşum. Ama zannedersem gene de konuşuyorum, iyi konuşuyorum. Babam Fatih Belediyesi'nden. Babamın evi Molla Gürani sokağında. Dedemi tanımadım. Babaannemi tanımadım. Çünkü babam Fatih'ten, Fener'den sonra Arnavutköy'e damat olarak geldi. Annem Yeni Mahalleli, yani Boğaz'ın son köylerinden birinde, Yeni Mahalle. Ben ise Arnavutköylüyüm. Bizimle beraber evimizde annem, babam, dedem, kız kardeşim, ablam ve teyzem ve amcam oturuyorlardı. Böylece aslen Arnavutköylü olduğundan bir de Fatih tarafında saygım büyüktür. Çünkü babamın ailesini tanımadığımdan dolayı şimdi bu demeçten sonra biraz belediyenin de yardımını alarak benim babamın ailesini biraz araştırmak istiyorum. Arnavutköy'ü çok severim. Çünkü orada doğdum. Evimiz Kilise meydanında, satış meydanında, oralarda ve mahallemizde Rum Türk ahali oturuyorlardı. Çocukluğum çok iyi bir şekilde büyüdüm ve arkadaşlarımla misket, tekman, Halim Paşa'ya top oynamaya gider. Yaz ayları da daha çok antrenmanla geçiyordu. Çünkü hem top hem pimpon, masa tenisi olarak biliyordum ve ondan dolayı da epey zamanlar birincilik kupaları da almıştım. Hiçbir defa arkadaşlarımızla siyasetin tohumunu getirmedik. Arkadaşlarımla beraber daima çalışıyorduk, okuyorduk, oynuyorduk. Tabii Yunan-Türk ilişkileri biraz zorluklara gittiği zaman o kadar çocukluğumuzun zamanlarını düşünerek o kadar oyunlarımız biraz duruyordu. Ancak bu birkaç gün için. Ondan sonra tekrar biz çocuklar siyaseti bir yere bırakıp çocukluğumuzun hatırlatarak yaşıyorduk ve beraber oynuyorduk. Tabii Arnavutköy büyük bir yer. Bütün köyün mahalleleri vardı. Bütün mahallelerde çocuklar vardı. Bu bütün mahallelerdeki büyük veya küçük olan arkadaşlarımız, anne babalarımız, komşularımız saygıyla birbirlerine yaşıyor ve bu yaşantılarını devam ettiriyorlardı. Şunu da söylemek istiyorum. Evimiz Kilise meydanında söylediğim gibi büyük bir ahşap evdi. 4 katlı, aşağı yukarı 10 odalı, 2 balkonlu, biri dağ, biri denize bakar. Ve o ev ahşap olduğundan dolayı hatırlıyorum, dedem evi yaptırmak için odunları ve tahtaları Romanya'dan getirmişti. Söylediklerine göre annem evlenmeden evvel ona ceyiz olarak verdi. Büyük bir ev.
Şimdi Arnavutköy'e gittiğimde o evi daima ziyaret eder. Tabii artık bizim değil. Annem 1985 senelerinde sattı. Ve dışarıdan görüyorum. Bazı çocukluk hatıralarım oluyor. Ve mahalledeki bütün çocuklarla beraber yaşadığımızı gene hal önünde getiriyor. Ve o senelerin ne güzel seneleri olduğunu da hatırlatıyorum. Ancak evimizin arka tarafında bir incir ağacı vardı. Hatırlıyorum, annem incir oldukları zaman çıkıyor, topluyordu ve bize reçel yapıyordu. İlkokulumuz Kilise Meydanı'ndaydı. Çok büyük bir okul. 1902'de yapılmış. O zaman Arnavutköy'de 2000 Rum kişi oturuyordu. Hatırladığıma göre ilk sınıfta gittiğimde 58'de 46 talebe vardı. Bütün okulda aşağı yukarı 200 talebe vardı. Arkadaşlığımız devam ediyor. O zamandan şimdiye kadar epey arkadaşlarımız Yunanistan'da, Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da yani konuşur ve daima çocukluğumuzun zamanını göz önümüzde getirerek bazı şeyleri hatırlıyor. Kiliselere gittiğimizde, okulda neler oynadığımızı, bazı zamanlarda bazı öğretmenlerimizi hatırlıyoruz. Mesela Arnavutköylü bir öğretmenimiz Merkube Hanım. Merkube Hanım bize eğitimin ilk temelini veriyordu. Ondan sonra Rum öğretmenlerimizden Bay Eftim, matematikçi, Bayan Hacopulu müdürümüz ve Bayan Roxani Fransızca dersimizi yaptırıyordu. Çünkü bütün ilkokulda, o zaman 6 seneydi, 1. 4. sınıfına kadar Rumca, Türkçe dersleri yapıyorduk. 4. sınıftan sonra 6.ya kadar bir de Fransızca ekleniyordu. Hani biz ilkokulda aşağı yukarı 3 tane dil öğreniyorduk. Rumca, Türkçe ve Fransızca. Ama o zamanın tabiyetlerine göre normal olarak öğretmenlerimiz bize yardım ediyor. Bütün zihniyeti, eğitimin kapasitesini anlatıyordu. Ve ondan dolayı da öğretmenlerime, tüm öğretmenlerime minnet borçluyum. Komşularımız hepsi çok iyi. Yani düşünün, bizim sokakta, ben Abdülhak Molla sokağında 6 aylık bir çocuk olarak geldim. Rum ahaliden Türk ahalisine kadar komşularımız çoktu. Ve şunu da söylemek istiyorum. Çünkü bizim çocukluğumuzda o siyasetin kötü durumları ne zaman geliyorlardı? O zaman biraz böyle bir soğuk hava esiyordu. Ancak o soğuk hava çok böyle yakın bir zamanda gidiyordu. Ve komşuluklarımız devam ediyordu. Ben hatırlıyorum, çok sünnetlere gittim. Cenazelere gittim Teşvikiye Camisi'ne. Babam, amcam. Dedem aktardı Arnavutköy'de. Ve çok tanınmış bir kişiydi. Öldüğü zaman bizim çok büyük İstanbul'un 2. ve 3. kilisesi olan Taksiyark Kilisesi dolmuştu. Ermeni, Müsevi, Türk, Rum herkes dedemin cenazesine gelmişti. Bayramlarımız ben çok defa hatırlıyorum çocukken 5 kuruşu almak için
Türk arkadaşlarımla beraber bayramlarda, arifelerde mum parası, yağ parası şarkısını söylüyorduk. Onlar da bizimle beraber İsa doğuşu ve yeni yılın şarkılarını söyleyerek onlar da bizimle beraber para alıyorduk. Aramızda problem yoktu. Ondan dolayı bazı mahalle adamları, hatırlıyorum 6-7 Eylül vakalarında çok kişi köyümüzde sokakların başlarında durarak bütün o ahaliyi, ki galiba Anadolu'dan getirmişlerdi azınlığa karşı, kovdular ve mahallenin içine koymadılar. Hatırlıyorum Abdülhak Bey'in bir oğlu vardı. Sokağın ortasında durarak hepsini kovuyordu. Teyzemin evine arkadaşım şimdi merhum İsmet'in annesi, o da aynı tarzda teyzemin ve amcamın ahalinin ve herkesin oraya eve girmelerini mani oldu. Bunlardan çok şeyler var hatırladığımıza göre. Ondan dolayı İstanbullu, mesela Arnavutköylü bir Türk çıkıp da herhangi bir Rum'un evine girmedi. Mağazasına girmedi. Girenler Anadolu'dan gelen kamyonlarla getirdikleri şahıslardı. Onlar İstanbul'u tanımıyordu. Halbuki İstanbul'daki İstanbullu azınlıkları tanıyor ve beraber yaşıyorlardı. Mahallemizden gittiğimiz yerler normal olarak, gezi olarak avcılar tarafından, ki o zaman avcılar şimdiki avcılar değil, Polonezköy'e, Bentlere, Belgrad Ormanı'na giderdik. Günübirlik geziler tertiplerdik. Ancak köyümüzün içinde gittiğimiz yerler Halimpaşa, çocukluk zamanımızda, ve köyümüzün denize bakan yamaçlarına gider, piknik ederdik. Orada herkes o zamanın pick-up'larını, teyplerini alır, dans ederdik ve böylece günlerimizi geçirirdik. Ancak üstelik Arnavutköy'de bizim kültür derneğimiz vardı. O kültür derneğimizin içinde pimpon oynardık. Kültür derneğimiz deniz yarışmaları yapardı. Akıntıburun'dan Galatasaray Adası'na kadar yüzerek giderdik. Ve unutmayın ki Arnavutköy bizim için denizdi. Deniz çocuklarıyız. Balıklara çıkardık. Paragat atardık. Hatırlıyorum, akşam saat 11'e doğru motorla, sandalımızda motor vardı. O sandal benim bir arkadaşımın sandalıydı. İsmi de Bimbo. Kuleli okulun önüne iskorpit tutardık. Ondan sonra saat 3'e 4'e kadar tekrar Arnavutköy'e gelir, paragat atardık. 6-7'ye kadar. Ondan sonra volta ile veyahut da kırlangıç çıkarmak için bir nevi balıkçılıkta terazi denilen bir volta kısmı vardı. Onlarla iskorpit veyahut da başka
balıklar tutardık. Sonra parağı topladıktan sonra akıntı burnunun altında midye alırdık. O midyeler, size bunu söyleyebilirim. Bugün 2 midye bizim zamanımızın biriydi. O kadar büyük ve doluydu. Benim zamanım güzel bir zamandı. Ve ondan dolayı da bütün Arnavutköylüler şimdiye kadar Rum, Türk ayırmaksızın şeyimiz var. Bir saydimiz var. Herkese günaydındır. İşte eski Arnavutköylüler filan bir saydimiz var. Füsun nasılsın? Turan nasılsın? Simeon nasılsın? Benim bir arkadaşım zannedersem İsviçre'de Temel. O Temel'le ilk görüştüğümüzde Skype yoluyla o kadar böyle hissi durumlara geldik ki size anlatamam. Çünkü bütün bu arkadaşlarla merhum Sermet'le beraber top oynar, misket oynar, sporcu oynardık. İsa'mızın doğuşunun arifesinde annemiz tabii bütün evin temizliğini yapar. Halıları döşerdik. Her şey öteki gün için hazırladıkları yemekleri hazırlar. Aşağı yukarı 25 Aralık sabahında saat 5'te kilisenin büyük çanlarından çalar ve kiliseye giderdik. Saat 5'te başlayan ayin aşağı yukarı saat 8'de biterdi. Bitirdikten sonra evimize gelip çayımızı içer. Ancak o gün kahvaltımız biraz daha çok zengindi. Babam Taksim'den bazı şeyleri alıyordu ve kahvaltımızı yaptıktan sonra oturur. Bizim evimizde dedem yaşadığından dolayı bazı yakın teyzem, amcam, hani hepimiz beraber yemek yiyorduk. Yemeklerimiz öğlenleyin daima tavuk, çorba, tavuk çorbası, tavuk. Ama masanın üzerinde de soğuk meze. Lakarda'dan başlayın, pastırmaya kadar gelin, sucuktan gidin, sosise gelin. Amerikan salatası. Sıcak mezelerden bir nevi börek, tava, ciğer tava, salatalar. Ondan sonra annem bazı zamanlar soğuk tavuk yapar, yanında pilav. Ve normal olarak yemekten sonra da tatlı. Ne tatlı idi? Diyelim ki baklavaydı, tulumbaydı. Hani düşünün, yemeğe saat 1'de oturur, 4'e kadar, 5'e kadar giderdi. Şarkı söylerdik. Bir nevi Bizans müziğini söylerdik. Ve böylece bu İsa'nın doğuşu. Yeni yıl, hani ayın 31'inde aynı program, aynı şeyler, aynı yemekler. Ancak o ayın 31'inde garanti olarak pilav yapar annem. Çünkü pilav mutluluğu kastediyor. Ve herkes pilav da yiyordu. Hani çok iyi zamanlarımız oldu. Yemeklerimiz oldu. Bu yemeklerde komşularımızdan da gelenler olmuştu. Bakın orta kısmını Zorafyon Ortaokulu'na, Galatasaray'daki okulunu bitirdim. Ve ondan sonra Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nda 1969'da
yazıldım. 3 sene yaptım 72'de. Liseyi bitirdim. Ruhban Okulu benim için çok önemli bir okul. Çünkü eğitimden başka insanlığı ve antropoloji bakımından bizlere siz antroposunuz, insansınız, adamsınız. Yani böyle içimize tohum, olumsuz tohum hiçbir defa girmedi. Bize herkesin bizim gibi insan olduğumuzu ve bizim gibi onları seveceklerimize dair derslerimiz olmuştu. Lisedeki arkadaşlığımız şimdiye kadar devam ediyor. Yani düşünün 72'de bitirdik. Şimdi 23'teyiz, 2023'ünde. Şimdiye kadar konuşuyoruz. Çok defa Atina'ya gittiğimde buluşuyoruz. Birisi Amerika'da tekrar, Girit'te, şurada, burada. Ancak ilişkimiz vardır. Çok iyi bir okuldu. Ancak madem ki 71'de kapandı, biz burslu olarak Selanik Üniversitesi'ne gittik. Ve orada 4 sene 1972-76 seneleri arasında İlahiyat Fakültesini, Selanik İlahiyat Fakültesini bitirdik. Ben bu fakülteden zannedersem 1990 filan doktora tezimi hazırladım ve doktor unvanını aldım İslamiyet üzerinde. Ve daha çok da ben bir Batı Trakyalı olarak, Batı Trakya'da Gümülcineli olduğumdan dolayı düşündüm, taşındım ve o zamana kadar hiç kimse Batı Trakya'daki müftülükler hakkında tez yapmamıştı. İlk olarak da bir unvanı da aldım. Batı Trakya'daki müftülükler hakkında bir doktora yazdım. O doktora kitap olarak çıktı. Ve tabii çok kişiye minnettarım. Bunlardan biri de daha evvel de konuştuğumuz Şevket Eyyik hocamıza minnettarım. Merhumun mezarı toprağı bol olsun derim. Çünkü eski Osmanlıca harflerini bilmediğimden dolayı o zaman Şevket Bey bana yardım ederek yeni Türkçe'ye çevirmişti. Ondan dolayı gene diyorum ben ona çok teşekkür ettim ve gene de mezarındaki toprağı bol olsun olarak diyorum. Ondan sonra hocalıktan başka ilk önce lise olarak Gümülcine'deki Celal Bayar, Azınlık Celal Bayar Lisesi'nde tayin oldum. 5 sene sonra Gümülcine'deki Rum Lisesi'ne geçtim. Ve daha sonra da 35 senelik hayatımda bu okuldan emekli çıktım. Ancak üniversiteye de gittim. Çünkü doktora tezimle beraber ve Dede Ağaç'taki Aleksandropolis şehrinin hocalık yaptım. Dinler kürsüsü olarak İslam okuttum. Böylece hocalıktan sonra ki benim için hocalık çok iyi. Ancak bundan sonra da biraz da kendimi daima arıyorum. Daima araştırma yolları ile kaynak arıyorum, arşiv arıyorum. Böylece aşağı yukarı 15 kitap yazdım, makale yazdım, basın mensubu oldum. 30 sene
Atina'nın en büyük gazetelerinden birinde, Eleftherotypia gazetesinde basın mensubu olarak işimi yaptım. Ve o zamanın isteği üzerinde, müdürümüzün isteği üzerinde Körfez Savaşı'na katıldım. Habur kapısındaydım. Bana yardım eden kişilerden Altan Öğmen'di. Milliyet'in o zamanın müdürü. Körfez Savaşı'nda 2 defa gittim. Ve epey yazılarım çıktı gazeteye. Ondan sonra Türkiye'de, Balkanlarda hani çok yüzlerce yazılarım oldu. Daima objektif, daima objektif. Ondan dolayı da şimdiye kadar benim sevdiğim şey, bana kimse demedi bu yazdıklarından ötürü sana hakaret yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Çünkü 30 senedir çok objektif olarak yazdım. Hele aşağı yukarı 20 sene evvel, diyelim 15 sene evvel mantalitemi de değiştirdim. Yani bir zamanlar araştırma yapmadan bazı hususlar üzerinde bir nevi görüşlerim vardı. Ama şunu söylemek istiyorum. Bilgi adamı yavaş yavaş zenginleştiriyor. Arama yolları daima zenginleştiriyor. Ondan dolayı da mesela 15-20 sene kadar evvel bazı görüşlerimiz A ise şimdi Z olabilir. Çünkü bu bir bilgin adamı, bir araştırmacı olarak benim yapmış olduğum objektifli yazılarımla bir nevi aynıydı. Mesela artık yavaş yavaş, çünkü ben siyasette de işine girdim. Siyasetin mikroplarını biliyorum. Ve ondan dolayı yavaş yavaş siyasetten çekildim. Ondan sonra kendimi daha çok insanlık namına çalışmalarım oldu. İslam'da bir söz var, biliyorsunuz. Allah'ın ismi haktır. Bu hakkı aradım. Ve Allah galiba bu hakkı bana veriyor. Ondan dolayı da çok mutluyum. Memleketime döndüm. Ve yavaş yavaş azınlığımıza olumlu olmamı Allah'tan istiyorum. Daima Allah yanında, Allah yolunda yolum olsun. Ondan dolayı da Türkiye'de de size bunu söylemek istiyorum. 71 yaşındayım. Hayatımda ilk olarak oy kullandım. Oy ilk olarak. Yani tarihe geçecek bir şey. Türkiye'nin olumluluk tarzına oy verdim. Allah'a şükür. Galiba 2000 senesiydi. Bir arkadaşım bana dedi ki, Simeon, şimdiye kadar birkaç kitap yazdın. Sana tavsiyem Atatürk'ün nutuk veyahut da Osmanlıca'da söylev olarak kitapları Rumca'ya çevir. Çünkü o zamana kadar İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca olarak değişmişti. Tercüme edilmişti. Ben de oturdum. O zaman bilgisayar yoktu. Elle bütün notu çevirdim. Aşağı yukarı 4-5 sene içinde yaptım. Çünkü zor bir metin. İçinde yeni Türkçe yok, eski Türkçe var, Farsça var. Mesela bizim zamanımızda o i harfi
kelimenin sonunda çizgi i, denimiye i filan. O hep bütün söylevi tercüme ettiğimde epey lügatlar vardı. Osmanlıca tabirlerini filan. Tabii yayın evim bana dedi ki 1200 sayfa çıktı. 1200 sayfayı yayın edemedik. Niye yayın edemedik? Çünkü çok para lazımdı. Ve bana o zaman bir böyle öneride bulundu. Simeon, bu 1200 sayfadan 400 sayfasına yavaş yavaş bazı yerleri önemli bak, 400 sayfaya kadar çıkarabilirim. Böylece bir kitap yaptık ve aşağı yukarı 2000 senesinde Ulu Atatürk'ün söylevini Rumca'ya çevirdim. Benim görüşümle. Nutuğun içinde çok şeyler gördüm. Ve benim görüşümle de gene 85 milyonluk bir Türkiye'de nutuğu o kadar iyi bilen, bilmiyorum ama 1 milyonu geçmez. İşte Fatihli olduğumu da size söyledim. 2022'sinin 17 Aralık'ta Türk hükümeti azınlıklara seçim olarak yapmalarını açıkladı. Böylece seçimler oldu. Ben de Balino Lisesi'nin vakıf başkanlığını üstlendim. Panagiyak Lisesi zor bir lise. Çünkü onarım lazımdı. 2,5 sene evvel papaz evinin dedikleri evin bir büyük taşı, büyük bir yeri düştü ve bütün ofisi, tuvaletleri filan mahvetti. O şimdiye kadar böyle kurulu bekliyoruz ki gelsinler, bize ne yapacağımızı söylesinler ki onları kaldıralım. Var olan izin ile kiliseyi boyattık dışarıdan. Dereleri açtık, kiremitleri açtık. Feci bir şekildeydi. Belediyenin ve KUDEP'in de izinleriyle işlerimizi bitirdik. Şimdi bakalım papaz evini ne olacak? Bekliyoruz. Hem belediyeye hem de başkana buradan teşekkür etmemi istiyorum. Çünkü bize epey yardım etti. Ergun Turan'a. Ve bu yardımını esirgemesin bize. Çünkü benim görüşüm şudur. Madem ki kültür mirası olarak, dini miras olarak bazı şeylere yakınlık gösteriyoruz. Cami olsun, kilise olsun, havra olsun filan. O zenginliktir. Beni hatırlayın 2 sene sonra, 3 sene sonra nasıl Patrikhane'nin yöresinde, orada Patrikhane'de, Fener'de turistik bakımından açıldı. Benim görüşümle Balino turistik bir mekan olacak. Eğer belediye ile el ele verirsek oradaki ahaliye, halka çok elverişli şeyler yapacağız. Turizmle açılırsa o zaman herkes ekmek parasını çıkaracak. Çocuklarına, ailesine para getirecek.
Ondan dolayı bazı arkadaşlarıma diyordum, siz kiliseye iyi bakın, koruyun. Çünkü bu kilise gelecek 2-3 sene sonra size ekmek parası verecek. Bu böyledir. Ben size hiç söylememiştim, şimdi söyleyeyim size. Bir de turizm bakımından rehberdim. Benim İstanbul'da ofisim vardı. Bütün Türkiye'ye gezi yaptırdım. Uçak indiriyordum, çıkarıyordum Kapadokya'da. Karadeniz'de de Trabzon'da. Şunu söylemek istiyorum. İyi turizmin gittiği yerde artık yavaş yavaş hem para bakımından hem de manevi bakımından zenginlik oluyor. Ondan dolayı benim isteğim belediyenin ve başkanın daima bizim yanımızda olmasını. Benim duyduklarıma göre belediye başkanı çok iyi şeyler yaptı Fatih'te. Benim görüşüm odur ki tekrar belediye başkanlığına ve koltuğuna kalacak. Ve tabii sizin yolunuzla, sizi de çok teşekkür ediyorum. Bu demişten sonra inşallah bir randevu alıp başkanla görüşmelerimiz olur ve planlarımız olur ve halka ve bütün belediyeye olumlu olmamızı dilerim. Bakın Selanik'te 20 yaşına gittim. Artık çocuk değildim. Yok. Çünkü artık üniversiteye gittik. Başka yollara gittik. Yani çocukluğum İstanbul'da geçti. Ve çok iyi bir hayat yaptım. Tabii gene de söylüyorum. Parazitler olmuş. Ancak o parazitleri her iki tarafta çok çabuk yitirmiştik. Yani aramızda kalmadı. Aşağı yukarı 2000'di. Müsaade buyurun. 2020'de. Yani 2 sene evvel. Aşağı yukarı 2,5 sene evvel. Ve tekrar Boğaz'ın havasını aldım. Köyümün güzelliklerini tekrar gördüm. Gidip geliyordum. Ancak başkadır şimdi temelli olarak oturmak. Ve yavaş yavaş hani cemaatimize yardım etmeye başladım. Ve normal olarak gezilerimiz devam edecek. Çünkü benim çok sevdiğim şey atletizmden başka bir de gezmek. Bütün Türkiye'yi gezdim. Yalnız Kapadokya'nın ötesine yani Bayburt, Bartın filan, Erzurum, Eleşkir taraflarına, Van taraflarına gitmedim. Oraya da hanımla beraber Allah nasip ederse gideceğiz. Size bir şeyi anlatayım. Diyeceksiniz Bayburt filan bu tarafları nereden biliyorsunuz? Ruhban Okulu'nda bize coğrafya dersi veren bir öğretmenimiz vardı. İsfendiyar Bey, merhum oldu şimdi. Bize coğrafyayı ve Türkiye'nin coğrafyasını öğretmeyi çok iyi başarmıştı. Mesela hatırlıyorum imtihanlarımızın bir sorusu Sirkeci'den kalkan veya Haydarpaşa'dan kalkan bir tren. Diyelim ki Erzurum'a kadar hangi istasyonlardan geçiyor? Biz bütün Türkiye'nin haritasını dışarıdan biliyor. Yani şimdi ben size çizerim. Belki başkası çizmez. Ve başlarım diyeyim ki İstanbul. İstanbul'dan sonra nereye?
şuraya, buraya, Ankara, Mankara şu filan bütün şehirleri yazarım. Niye? Çünkü İsfendiyar Bey bize eğitimini yaptı. Ondan dolayı hani belki o zamanlar talebeyken diyorduk aman İsfendiyar Bey geliyor tekrar zorluk çekecek bize. Yok. Şimdi o kadar sene sonra ve öğretmenliğim, hocalığım olduktan sonra diyorum İsfendiyar Bey bize coğrafya öğretti. Mesela size başka bir şey söyleyeyim. Medcezir olayını bilmiyorduk. Ne demektir Medcezir? Ancak ondan sonra denizlerde, okyanuslarda, denizlerde ne olduğunu görünce düşündük, taşındık, dedik İsfendiyar Bey'in söylediği Medcezir olayı. Bunlar böyle eğitim için çok enteresan bir şeylerdir. Bunları size niye söylüyorum? Çünkü kültür mirastır. Kültürel mirastır. Selanik'ten üniversiteden Gümülcine'ye gittim. Gümülcine'de 49 sene yaşadım. İstanbul'da gidip geliyordum. Ondan dolayı yani fazla manevi olarak bağım vardı. Ondan dolayı fazla bir şey eklenmedi. Ancak ne eklendi? Artık İstanbul'da temelliyim. Bu çok büyük bir görüş. Çocukluğumun yapmadığı şeyleri yapıyorum. Mesela cemaatimizin bazı şeylerine katılıyorum. Cemaatimizin bazı ayinlerine katılıyorum. Azınlığımızın bir nevi konuşmalarında katılıyorum. Ben azınlığa ve genel olarak İstanbul'a verecek 71 yaşına geldim ama verecek şeyler vardır. Vermek istiyorum. Çünkü niye vermek istiyorum? Gene de size söyledim. Benim bilgim içerisinde, dahilinde yeni nesile katkıda bulunmak istiyorum. Benim için en iyi, en güzel şey yeni nesil. Bana geliyorlardı, hocam şu konusu üzerinde bibliografya var mı? Ne varsa veriyordum. Çünkü benim böyle girişimlerle benim gençliğimizde bana böyle bir yardım etmediler. Ama ben yardım etmek istiyorum. Yani şunu kastetmek istiyorum. Bilgili bir insanın zenginliğidir. Ancak bu zenginlik insanda kalamaz. Nesilden nesile başkalarına gitmeleri lazım. Herkes isteyen istediğini benden ister. Ben veririm. Onu istiyorum. Ve ondan ötürü de İstanbul'a dönüşümden sonra çok mutluyum.